Canım yayındayım. Bitince arayayım mı? Çok küçük bir şey söyleyeceğim sana. Hı hı. Belki kullanmak istersin. Herkesle bir görüşüm var. Hı hı. Yani biz Temel Reis Fransız yönetmeni görmedik. Yonca hepsini Fransız görmedik. Hı hı. Nasıl planları var? Sevgisi başka birisi değil mi? Yani çocukların okul gözlemcilik başlamalar. Mesela Doğru. Hadi canım sağ ol. Bay bay. Bay bay. Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Aymi 61 merhaba. Sizler de seviliyorsunuz. Banu Kabaş. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sıla Deveci de geldi. Merhaba Sıla. Sitoak, iyi akşamlar. Ege, merhaba. Alketa, Anelya, Sevim Özdemir. Hoş geldin. Nail'de. Arjantin'den. Hola, hola. Hola la Nalide Gramajo. Dusanga Kronic. Hoş bulduk Sıla Deveci. İstanbul'a hoş geldiniz diyor. Eleonora. Eleonora Gürcistan'dan. Nelide Gramajo. Neliden, neredendi? Nelide nereden? Hangi ülkedendi? Which country Nelide? Arzu Özdemir selam. Ayşenur. Merhaba. Ana Maria. Eda Tepeli. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Naile? Ben iyiyim. Her şey yolunda. 7 saat yorucu bir yolculuktu arkadaşlar. Dün ve uykusuzdum. Sabah saat 4.30'da yola çıkmıştık. Dolayısıyla İstanbul'a gelince bir uyku bastırdı ve yayın yapmak istemedim. Twitter'dan da yazdım. Yayın yapamayacağımı. Bilmiyorum gördünüz mü? Sıla Deveci teşekkür ederim. Sıla Deveci diyor ki arkadaşlar hemen beğeni yapmayı unutmayalım lütfen diyor. Ana Maria Rodriguez Martinez Hola desde Barcelona diyor. Hola Martinez, hola Rodriguez, hola Barcelona. Hasan Kof iyi akşamlar. İyi akşamlar dostlar. Umarım herkes çok iyidir. Ben iyiyim çok şükür. Ve Afra Saraçoğlu dün söylediğim gibi Abi dizisinin tanıtım filmiyle gündeme geldi. Önceki gün çekildiğini size anlatmıştım. Bugün çekiliyor demiştim. Tanıtım filmi ATV stüdyolarında Kenan İmirzalıoğlu ile başrolde olduğu ve sevgili rolünde oynayacakları Abi dizisinin tanıtım filmi çekilmişti ve dün set arkası, o filmin set arkası görüntüleri bir parça yayınlandı. Afra Saraçoğlu üzerinde straplez bir kıyafet, siyah bir kıyafet ve Kenan İmirzalıoğlu üzerinde de siyah bir smokin, beyaz gömlek, siyah papyon, onları gördük. Afra Saraçoğlu çok şıktı, çok güzeldi. Her zamanki güzelliğiyle göz alıcıydı Afra Saraçoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu çok beğendiklerini sosyal medyada onu sevenler, onu takip edenler dile getirdiler dostlar. Güzeller güzeli, insan bakmaya doyamıyor bebek Afra'mız diye yorumlar vardı Afra Saraçoğlu ile ilgili ve her ne kadar Kenan İmirzalıoğlu kendine çok iyi baksa da aralarındaki yaş farkı belli oluyor. Bakalım nasıl karakterler, nasıl roller, senaryoyla ilgili neler biliyoruz. Biraz sonra ilerleyen dakikalarda
arkadaşlar bu senaryo ile ilgili bana gelen ipuçlarını sizlere anlatmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz YouTube'da ya da şöyle söyleyelim Türk medyasında, Türkiye'de bu diziyle ilgili senaryo ipuçlarını anlatan, yayınlayan, veren, yorumlayan, muhtemel senaryoyu yorumlayan tek gazeteciyim, tek televizyoncuyum, tek YouTuber'ım. Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisinin senaryosunu yorumlamaya devam edeceğiz. Biraz sonra o konuda söyleyeceklerim var arkadaşlar. Naile İmanlı, hoş geldin tekrar. Afra Saraçoğlu'na yolladığın o kalpler, o öpücükler çok güzel. Banu Kabaş, Afra çok güzeldi diyor. Afra'nın her zamanki hali. Önemli olan Mert Ramazan Demir'le barışıp barışmayacakları, öyle değil mi? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Başlıktaki konuyu. Şeyi biraz sonra söyleyeceğimi vurguladım. Tekrar edeyim. Bu Afra Saraçoğlu'nun oynadığı bu diziyle ilgili senaryo öngörülerimi, senaryo ipuçlarını ve yorumlarımı biraz sonra söyleyeceğim. Afra Saraçoğlu Abi dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun ne kadar sevgilisi olabilir? Olur mu, olmaz mı, olacak mı? Biraz sonra konuşacağız. Peki şunu söylemek istiyorum. Afra Saraçoğlu'ndan dolayı ve Kenan İmirzalıoğlu 7 senedir ekranlarda olmadığı için ve Kenan İmirzalıoğlu da çok başarılı, çok sevilen bir oyuncu olduğu için bu dizinin tanıtım çekimlerine sosyal medya çok büyük ilgi gösterdi. Pek çok sayfada haber oldu bu konu, tanıtım çekimleri. Eğer arkadaşlar bu dizi başrollerde Kenan İmirzalıoğlu değil de anladınız siz onu. Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu oynasaydı yer yerinden oynar mıydı, oynamaz mıydı? Bu tanıtım filmi çekimleri çok daha fazla yer alır mıydı, almaz mıydı? Hem sosyal medyada hem medyada. Türkiye'nin birinci gündemi bu konu olur muydu, olmaz mıydı? Ve yurt dışında onları sevenler binlerce kez, on binlerce, yüz binlerce kez onları paylaşır mıydı, paylaşmaz mıydı? Ayme diyor ki, Ayme 61, Mert olsa o hem de nasıl? Naile de Mert Ramazan Demir olaydı çok güzel oynardı tabii. Arzu Özdemir oynardı, efsane olurdu diyor Mert. Ramazan Özkılıç dayanamadı. Benim şimdiye kadar pek görmediğim tonda müthiş güzel bir kırmızıdan kalpler yaptı. Afra Saraçoğlu'na yolladı. Filiz Yeniçeri Kaplan olay olurdu diyor. Benim özel abonelerim, özel üyelerim yok mu burada bugün? Şili'den üye olan, bana özel üye olan arkadaşımı zaten göremiyorum. Saat farkından dolayı canlı yayınları izleyemeyeceğini söylemişti. O sonradan izliyor. Diğer özel üyem burada değil mi? Stoak, Bilal Bey, Mert ve Afra'yı beraber aynı projede görmek galiba hayal olacak. Hayır, katılmıyorum Stoak katılmıyorum. Onlar birlikte projeyi zirveye taşıdıklarını zaten ispatladılar Yalı Çapkını'yla. Kim para kazanmak istemez ki? Hangi yapımcı para kazanmak istemez ki? Afra ve Mert şu anda birlikte oynayarak bir yapımcıya, bir televizyon kanalına para kazandırabilecek en önemli oyuncular arkadaşlar. Onlardan daha üstün bir ikili yok şu anda Türkiye'de. Dizi sektöründe, sinema sektöründe en yüksek reytingi ve parayı kazandıracak. Dolayısıyla insanlar profesyoneller. Sonuçta bu bir profesyonellik. Herkes işine bakar. İlla birlikte oynamak için birlikte çıkıyor olmaları, sevgili olmaları gerekmiyor. Öyle değil mi? Gerçek hayatta. Kesinlikle diyor Ayme 61 Stoak, ama ikisini hangi yapımcı teklif verecek yok Türkiye'de. Sevmediğiniz yapımcı kim? O verir işte.
Sevmediğiniz bir yapımcı var. Sevmediğinizi sık sık paylaşıyorsunuz ya. O verir. Mert ne zaman onları birlikte bir dizide görürüz diyor. Hiç belli olmaz bu işler. Aylin Bayar haklısın Bilal Bey diyor. Ama yine de sevgili olsunlar diyor AYM61. Gerçek hayatta da sevgili olmalarını istediğini vurguluyor burada. Evet, Arzu Özdemir kim olduğunu yazdı o yapımcının. Mert mükemmel bir insan olduğu o kadar belli ki Afra ondan uzak dursa çocuk kendi halinde biri. Nizami Şahmerova diyor. Milk Bilal Bey, Onur Bey nasıl? Onlar barışacak. Onur tedavi sürecinde arkadaşlar. Geçen gün döndü bana. Çok selamı var. Hepinize çok selamı var. Evde tedavi oluyor Onur Akay. İyileşsin, ondan sonra onunla yayın yapacağız inşallah. Peki arkadaşlar, bir takipçim de demiş ki Bilal abi sorar mısın Afra Saraçoğlu'nu neden orta yaşlı kadın gibi giydirmişler tanıtımda diye. Hayır, orta yaşlı kadın gibi giyinmemiş. Burada bir davete giden bir kadın gibi giyinmiş. Dolayısıyla onların şimdi birlikte Kenan İmirzalıoğlu'nun oynayacakları filminin galası diyelim biz buna, tanıtıma. Dolayısıyla insan bir davete giderken nasıl giyinirse en şık şekilde koyu elbise giymek ya da beyaz renk de giyebilirlerdi. Siyah tercih edilmiş. İkisi de bunu yerine getirmişler. Protokol kıyafeti giymişler. Dolayısıyla orta yaşlı bir kadın gibi giymiş demek doğru değil arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'i ekranda istiyoruz diyor. Yakında zaten şu dizisi bitsin. Onun yayın takvimi planlanacaktır ve dijitalde ekrana gelecektir Mert Ramazan Demir. Ondan sonra pardon bir saniye. Oğlum canlı yayındayım. Söyle. Hı, söyle. Şöyle yürüyorum. Peki yavrum, hadi yürüyerek gel. Bak seni merak ediyorlar takipçiler. Canlı yayına yetiş. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Peki yavrum. Görüşürüz. Hadi bakalım. Gel. Tamamdır. Görüşürüz. Hadi selam söyle takipçilerime. Bak el salla. Herkese selamlar. Merhabalar. Peki canım. Hidayet oğlum. O da İstanbul'a geldi babasıyla annesiyle beraber ve şimdi arkadaşlarıyla buluştu. Eve doğru geliyor. Peki oğlum bekliyoruz. Tarçın da bekliyor seni. Hadi bakalım bay bay. Miledi merhaba diyor. Ayşe Gök tanıtım filmi ama ayrı ayrı film çekilmişler. Olsun ayrı ayrı birlikte biz de öyle çekildiğimiz oldu tanıtım filmlerinde. Sonra onu birleştiriyor yönetmen zaten. Çeşitli teknikler var biliyorsunuz stüdyo çekimlerinde, band çekimlerinde. Onları en iyi şekilde ekrana getireceklerdir. Aymi 61 diyor ki Bilal abi lütfen barıştırın Afra'yı ve Mert'i. Geçtiğimiz bir YouTube çekiminde videosunda bu konuyu anlattım. Onu dönüp izlemeyi tavsiye ediyorum değerli arkadaşım. Harika Avcı yılların ne yazık ki acımasız davrandığı ünlü az solist. Hem sinema oyuncusuydu hem de çok iyi bir şarkıcıydı. Kendisi şu anda 66-67 yaşında bildiğim kadarıyla. Geçtiğimiz günlerde Onur Akay'a uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı. Onur Akay kendisinin hasta olduğunu, hastalıklarından bahsetmişti, hasta olduğunu söylemişti. Ve Onur Akay'a kendisi hakkında konuşmama cezası mahkemeden ve kendisiyle temas kurmama, aramama, telefonla konuşmama cezası, uzaklaştırma cezası diyoruz biz ona, çıkarttırmıştı. Harika Avcı bugünlerde bir şarkı, Müslüm Gürses şarkısı tekrar söyleyecek diye lanse ediliyor. 12 Eylül'de çıkış tarihi deniyor. İşte klip çektiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Arkadaşlar Harika Avcı'nın klibi falan değil bu. Bu
Yapay zeka ile çekilen bir klip. Harika Avcı'yı canlandırıyorlar. İşte kendi görüntüsünü alıyorlar, değiştiriyorlar filan. Harika Avcı şu anda hakikaten Onur Akay'ın dediği gibi insan içine çıkmak istemiyor. Evinden de pek dışarıya çıkmıyor. Harika Avcı. Bunun çok çeşitli nedenleri var. O eski fiziki güzelliğinin kalmadığını söylüyorlar. O eski şarkı söyleme yeteneğinin bittiğini, kalmadığını söylüyorlar. Zaten klibi yapay zeka ile yapıldı. Ve bu şarkıyı da yapay zeka söylüyor. Harika Avcı söylemiyor arkadaşlar. Eğer bunun aksi ise onların savunacağı, ispat etsinler Harika Avcı olduğunu. Harika Avcı değil, her şey yapay zeka ile yapılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Harika Avcı ile herhalde görüştüler. Böyle bir şey yapacağız dediler. Ona bir ödeme yaptılar. O da ödemeyi aldığı için sesini çıkarmıyor. Parayı aldığı için sesini çıkarmıyor. Yani Harika Avcı geliyor, Harika Avcı gidiyor. 12 Eylül'de çıkacak şarkı filan. Bunlar benim için inandırıcı değil. Banu Kavaş da %100 diyor. Peki arkadaşlar. Oyuncu Ahmet Kural. Sevilen oyuncu Ahmet Kural. Biliyorsunuz 2 yıl önce avukat Çağla Gizem Hanım'la evlenmişti. Ve bir bebekleri olmuştu evlendikten kısa bir süre sonra. Demek ki hamileyken evlendiler. Şimdi de ikinci bebekleri oldu. Önceki günde ikinci bebekleri oldu. 2 yılda, 2 ay içinde evliliklerinden sonra ikinci bebeklerine sahip oldular. Oyuncu Ahmet Kural, biz artık 4 kişilik bir aileyiz. Kemal'imizin kardeşi, canım oğlumuz Demir hoş geldin dedi. Evet Demir hoş geldin bu güzel dünyaya. Ahmet Kural'ı ve eşini tebrik ediyoruz dostlar. Manifest grubunu izliyor musunuz? Manifest kızları. Manifest grubu sahnede 6 kişilik şov grubu. Bu Güney Kore'deki gruplara, onların yaptığı heyecana, onların yaptığı sahne şovlarına benzeyen bir grup. O mantıkla kuruldu zaten ve kurulduktan kısa süre sonra da 6 ay gibi kısa bir süre sonra da zirveye çıkmayı başardılar Türkiye'de. Dün gece bunların konseri vardı. Bu 6 kişilik grubun konseri vardı. Nerede? Küçük Çiftlik Parkı'nda, İstanbul'da, Dolmabahçe semtinde ve orada iç çamaşırıyla sahneye çıktılar. Tanga giyip sahneye çıktı bazıları. Bazıları işte külot, sütyen, jartiyerli iç çamaşırı, dantelli iç çamaşırı ve sahnede erotik, kadın kadına erotik danslar yaptılar. Erotik hareketler yaptılar ve çok eleştirildi bu. Çok eleştirildi. Çok tepki çektiler. Onları savunanlar da vardı. Ya şov yapıyorlar diyenler de vardı. Şov yapıyorlar. İstedikleri gibi yaparlar. Hayır arkadaşlar. Şov yapıyorlar ama bu işi Avrupa'da bile işi böyle bu tarafa götürecek olursan yani işi şarkıcılıktan, sahnede şarkı söyleyerek eğlendirmekten öteye erotik şov yapmaya götürecek olursan bunun yapılacağı yerler ayrıdır. Yani Avrupa ülkelerinde bile, Batı, modern dediğimiz Avrupa ülkelerinde bile bunun yapılacağı yerler ayrı ruhsatlandırılır. Örneğin Amsterdam'da işte bildiğiniz o Kırmızı Fener sokağı, eğlence yerleri vardır. Kadınlar direklerde dans eder. Her taraflarını açarlar. İster çırılçıplak, ister külotla, ister sütyenle erkekleri karşısında dans ederler. Şimdi bu manifest kızları hepsi birbirinden değerli, birbirinden güzel, okumuş, aklı başında insanlar. Elbette bunları böyle bu şekilde yönlendirenler var. Onları başlarında kim varsa, kim kurduysa o grubu, onlara akıl veriyorlar. Böyle yapın, daha çok ilgi çekeriz, daha çok bilet satarız, daha çok reklam gelir, daha çok konuşulursunuz filan şeklinde. İyi güzel de kardeşim,
Sahne şarkı söylemek için oraya çıkıyor insanlar ve bizler oraya gidip müzik dinlemek istiyoruz. Çıplak kadın seyretmek istemiyoruz. Bunu çıplak kadın seyretmek istese insanlar bunun için bir müzik konserine gitmezler elbette. Ve sizi seven, sizi izleyen 8-10 yaşında, 12, 14, 15 yaşında minicik kızlar var, çocuklar var. Onlara yanlış örnek oluyorsunuz. Sizin için çığlık çığlığa şarkılarınızı dinlerken bağırıyorlar, eğleniyorlar sizle. Sizleri çok seviyorlar. Siz böyle jartiyerli iç çamaşırıyla, tangayla twerk yaparsanız, sahneye çıkıp twerk yaparsanız, birbirinizi dudaktan öper gibi yaparsanız kadın kadına, birbirinizin vücuduna, özel yerlerine dokunur gibi yaparsanız bu iş başka bir tarafa gider ve bizim çocuklarımıza kötü örnek oluyorsunuz demektir. İşte o zaman da savcılık devreye girer, nitekim girdi. Edep, iffet, toplumun edep, ar, haya ve iffet duygularını zedelediği gerekçesiyle soruşturma açtı. Hayasızca hareketler ve teşhircilik suçu işlendi mi, işlenmedi mi şimdi inceliyor savcılık. Ve bu durumun çocukların ve gençlerin bu konserde sergilenen bu ayıplı sahnelerin çocukların ve gençlerin duygularını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ilgili kurumlara binlerce şikayet gittiği belirtiliyor. Dolayısıyla eğer böyle bir suç işlendiği tespit edilirse Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesine göre bu suçu işleyenler sahne üzerinde ya da sahne arkasındaki kim varsa 6 aydan 1 yıla kadar hapis iddiasıyla yargılanır. Hapis isteğiyle yargılanır. Kanun böyle diyor. Cinselliği çağrıştıran, teşhircilik, cinselliği çağrıştıran hareketler başkalarının görebileceği biçimde ulu orta sergilenemez. Bu dünyanın her yerinde yasaktır. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Fatma aynen öyle diyor. Marlete Aparecida de Silva Boa tarde Bilal dedi. Marlete Hola Ahmet'e kendileri nasıl düşürdüler ya dedi. Onların arkasında bir beyin var, bir kafa var. Onun işleri bu işler. Mert Asos'ta kitap okurken bir fotoğrafları vardı. Evet, Mert set aralarında yani setin tatil olduğu dönemlerde Assos'a kaçıyor. Orayı çok beğendi. Ve Afra Saraçoğlu da tatilde diye biliyorum. Çekimlerden sonra tatile gidecekti. O da bir 10 gün sonra, 15 gün sonra kısa bir tatil olacak. Dönecek ve dizinin çekimleri başlayacak. Nilay Demirtopuz, o Afra ve Mert'in görüntüleri televizyonda yayınlanmadı. O internete özel görüntülerdi. O YouTube'da yayınlandı. O özel yakınlaşma görüntülerini söylüyorsun. Elif iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar Elif. Claudia Mayaru. Peki. Peki Claudia. Çok abarttılar diyor Bilk. Evet. Çok abarttılar. Tuğba Büyüküstün yeni bir sinema filmine başlıyor. Sultana isimli bir filmde direkt dansçısı Meral'i canlandıracak Tuğba Büyüküstün. Popüler bir gece kulübünde çalışan 7 direkt dansçısının hayat hikayelerini sinemaya taşıyacak. Set Kasım'da başlıyor çekimler.
Diğer kast henüz oluşma aşamasında diğer oyuncular. O yüzden daha diğer oyuncularla ilgili bir açıklama yapılmadı dostlar. Tuğba Büyüküstün böyle bir filmde oynayacak. Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisini bekliyorum. 12 Eylül Cuma akşamı ATV'de başlayacak biliyorsunuz. Güney Kore uyarlaması olduğunu söylemiştim. Hande Erçel'in Barış Arduç'la oynayacağı yeni diziyi bekliyoruz arkadaşlar. Tabii ki bütün görüşlerinizi okuyamıyorum. Bu manifest kızlarıyla ilgili lütfen yorumlarınızı videonun altına da yazın. Canlı yayındaki mesajlarınızın bir kısmını okudum. Yazmaya devam edin. Lütfen yorumlara yazın. Orada cevap vereceğim. YouTube'da lütfen buraya yorum yazanlar kopyalayıp oraya bir yere ekleyin. Daha sonra oraya videonun altına yapıştırırsanız cevap vereceğim. Burada vakit kısıtlı olduğu için bütün mesajlara cevap veremiyorum. Benim ters düştüğüm görüşler başımın üzerinde. Hepsine saygı duyuyorum. Sizlerin de haklı olduğunuz yönler olabilir. Lütfen mesajlarınızı bana yorumlarda iletin. Diğer arkadaşlar da cevaplamak isteyebilirler. Dilya merhaba, nasılsın? Dilya hoş geldin. Devran Yakut, Melis Sezen filmde pozlar verdi. Fotoğraflar çok güzel olmuş. Kıyafetleri beğendiğinizi beğenmez miyim? Melis Sezen zaten benim takdir ettiğim bir oyuncu. İbeycan Akay, Bilal Bey, Onur Akay nasıl oldu? Gittikçe iyileşiyor Onur Akay. O da şanssız bir arkadaş. Hastalandı bir kere daha evvelden de hastalanmıştı biliyorsunuz ama iyi olacaktır inşallah. Evet, Hande Erçel ayrılıkla ilgili artık konuşmuyor. Hande Erçel o defteri kapadığını söylüyor yakın arkadaşlarına. Hande Erçel ben diyor işimle bugünlere geldim ve işimle var olmaya devam edeceğim. İnsanların özel hayatında çalkantılar olabilir, inişler çıkışlar olabilir. Hepimiz insanız ama önemli olan sağlığımız yerinde olsun ve işimiz gücümüz ayakta olsun. İşimize gücümüze bakalım. Hande Erçel dolayısıyla artık o defteri kapattığını ima ediyor. Hakan Sabancı ile olan yaşadığı ilişkiyi çoktan geride bıraktığını ima ediyor ve çevresindeki insanlara da zaten bunu anlattığını bana söylediler. Esma Eken bugünkü yayına yetişemedim Bilal Bey. İyi yayınlar. Yetiştin işte ve mesaj da yolladın bana. Dila Hoda Özbekistan'dan yazıyor. Dila Hoda welcome, hoş geldin. Devran Yakut, Hande'nin oyunculuğu ya katılmıyorum. Devran düzeltti oyunculuğunu. Fena değil artık Hande'nin oyunculuğu ve bu dizide çok iyi olduğunu duydum. Elif, Hande Hanım haklı, oyunculuğumu sevmesem de haklı konuşmasına o defteri kapatıyorsa hiçbirimiz konuşmasak daha iyi olacak. Evet Elif, hiçbirimiz konuşmayalım zaten. Hakan Sabancı da en son bir şeyler söyledi ve bitti. Dilya, hoş buldum. İyi misiniz Bilal Bey? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Belkız Atakay, İlbeycan Akay. Bakalım yarın için Onur Akay'la daha konuşmadım. İyiyim Ege, sağ ol. Sen nasılsın? Evet. Notlarıma bakıyorum arkadaşlar. Bu akşam Çarpıntı dizisini kimler izleyecek? Kerem Bürsin'in Çarpıntı dizisi. Lizge Cömert'le saat 20'de başlıyor bu akşam. Star TV'de başlıyor. Kimler izleyecek? El kaldırsın. Yani yaklaşık bir saat sonra başlıyor. Star TV'de beğen sayısı az değil mi? Beğen sayısı az. Kimler izleyecek diye sordum. Evet. Kerem Bürsin'in Çarpıntı dizisi Lizge Cömert'le izleyeceğim. Maç saatine kadar izleyeceğim. 20'de dizi başlıyor. Ya 9.30'da Türkiye İspanya futbol maçı var Konya'da canlı yayınlanacak. Sonra maça geçeceğim arkadaşlar. Eğer izlemediğim kısımlarda önemli bir şey olduysa sonra izlerim. Stoak kimin filmi diyor? Kerem Bürsin'le Lizge Cömert'in filmi. Çarpıntı dizisi. Film değil dizi. Sibel Taşçıoğlu çok sevdiğimiz güzel oyuncu. Güzel oynayan oyuncu Sibel
Taşçıoğlu. Nereden tanıyorduk biz onu? Hadi bilin bakalım, Sibel Taşçıoğlu'nu biz nerede izledik ve bayıldık onun rol yapmasına? Nerede izledik Sibel Taşçıoğlu'nu? Nerede izledik? Ayşe Gök cevap. Vallahi Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı filmden sonra seyretmedim. Hadi bu akşam bir seyredelim. Merak ediyorum ben de. Ben de merak ediyorum, seyrediyorum. Kızılcık Şerbeti dedi Ege. Bravo Ege. Ege kazandınız. diye Onur Bey canlı yayın olacak mı? Emin değilim. Onur'la konuşacağım. Stoak Yalıçapı'dan sonra kimse çekemiyor. Osman Uluçan sadece Afra'nın çekimi veriliyor. Kenan'ın çekimi sadece bir defa verildi. Ayşe Gök Kızılcık Şerbeti dedi. Fatma ben de maçı izleyeceğim. Tekrar geç vakitte verilir. O zaman izlerim. Peki. Martin izleyecekmiş. Dilya Şoför ben izlerim Bilal Bey. Peki Stoak. Kızılcık Şerbeti'ni sevmedim diyor Stoak. Buba Atanasova Bulgaristan'dan. Hoş geldin. Buba hoş geldin. Milk Kızılcık Şerbeti. Evet bildiğiniz arkadaşlar. Peki arkamda hep begonvil çiçeklerini görüyordunuz. Bodrum'da bahçemden canlı yayın yaparken. Artık evdeyim. İstanbul'daki evdeyim. Hidayet'in oğlumun yarın okulu başlayacak. O nedenle İstanbul'a evimize geldik. Allah izin verirse bundan sonra buradan canlı yayınlar yapacağız arkadaşlar. Peki, evet benim yayınlarımı izleyen dostlar lütfen hype ederseniz memnun olurum. Hype nasıl hype ediyorsunuz? Beğen yaptıktan sonra beğen düğmesine dokunan her aboneye hype seçeneği gösterilir. Hype etmek parasız, ücretsiz. Lütfen videolarımı hype edin. Hype'ler çoğalırsa, çok hype olursa en çok hype edilenler arasına girerse haftalık çok beğenilen, izlenen videolar arasına girme ihtimali olacak. Hype etmek bunun için önemli. Dilerseniz sizler de benim özel üyem olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için açıklama kısmına nasıl özel üyelik, özel abonelik olunabiliyor onu yazdım arkadaşlar. Ve dilerseniz süper etiket ve süper chat de alabiliyorsunuz. Can Yaman evlensin mi evlenmesin mi? Can Yaman İtalya'daki Türk oyuncu Sara Buluma ile evleneceğim diye İtalyan basınına, İtalyan gazetelerine, dergilerine açıklama yaptı Can Yaman. Evlenme teklif etmeye hazırlanıyorum ve onu bunun için ailemle tanıştırdım diyor. Benimki büyük bir aşk hikayesi. Sara ile geçirdiğim her an bana resmen bunu hissettiriyor diyor. Can Yaman. Can Yaman enteresan bir insan. Bu Sara'yı kocasının elinden aldı biliyorsunuz. Sonra da kocası biz resmi nikah yapmamıştık. Çünkü benim karım Sara Buluma Cezayir doğumlu, Cezayir vatandaşı. Cezayir'den resmi nikah yapmak için evrakları istedik İtalya'ya. Fakat bir türlü göndermediler. O yüzden resmi nikah yapamadık ama çocuğumuz var. Evli gibi yaşıyorduk. Ve Can bizim restorana gelip gidiyordu. Bizim barlara gelip gidiyordu. Bu adamın bir sürü barı, restoranı var İtalya'da. Çok varlıklı, zengin bir iş adamı. Arkadaş olmuştuk. Orada işte Sara'yla tanıştılar ve sonra benden habersiz Sara'yla ilişki kurmuş filan diye. Ve Can Yaman için çok ağır sözler söyleyen birisi. Can Yaman da bu yüzden çok itibar kaybetti İtalya'da. Kadın mı kalmadı? Neden gidip el alemin elinden, çocuğunun babasından kadını alıyorsun? Can Yaman'a bu şekilde bir sürü arkadaşlar, insanlar mesajlar yazıyorlar. Can onlara kızıyor, küfür ediyor. O küfürler de var bende sosyal medyada. Hep SS almışlar İtalyanlar, bana yolladılar. Ve Can Yaman onlara ters cevap veriyor, hakaret ediyor, küfür ediyor. Onları engelliyor falan. Böyle bir durumda Can Yaman. Eski Can Yaman değil. İtalya'ya ilk gittiği zamanki o büyük şöhreti kayboldu. Bu El Turco dizisi de hiç tutmadı, beğenilmedi. İtalya'da da Türkiye'de de hiç beğenilmedi ve yayından kalktı her yerde. Şimdi elimde bir tek bu Eylül geldi zaten.
yayına girecek olan o Sandokan dizisi var. O Sandokan dizisi tutarsa Can Yaman belki itibarını kurtarabilir İtalya'da. Eğer tutmazsa, orada da başarısız olursa Can Yaman İtalya'dan İspanya'ya kaçar arkadaşlar. Söyledi dersiniz. İtalya'dan İspanya'ya kaçar. Türkiye'ye dönecek yüzü yok. Burada hiçbir yapımcı onunla çalışmak istemiyor. Peki arkadaşlar. Evet, size Abi dizisiyle ilgili Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dizisiyle ilgili senaryo ipuçlarından söz edeceğimi söylemiştim. Herkes burada mı? Abone olmayan dostlar abone olursa, abone olmadan izleyen dostlar, arkadaşlar abone olursa çok memnun olurum. Melahat Afra Mert diyor. Sizlere iyi geceler. Hepinize bir kusurumuz o. Ayda Elif niye kusur olsun? Sıla Deveci, Afra o kadar güzel ki tanıtımda izlemiyorum. Dizileri başka dizi. Ha yok, tanıtımda maşallah ona demiş. Osman OGM yapımı dizileri izlemediğini söylüyor. Kemal Afram diyor. Stoak artık neden kadın gitti? Can Yaman ile oldu. Meşhur olduğu için. Tabii canım, tabii. Peki şimdi Çağla karakteri Doğan'ın karanlık aile düzenine adalet perspektifi getirir. Çağla karakteri kim? Afra Saraçoğlu. Avukat Çağla karakteri. Doğan da Kenan İmirzalıoğlu. Doğan güç, Çağla vicdanı temsil eder. Bu karşıtlık aşkın da temelini oluşturur. Çağla'nın kendi geçmişiyle Doğan'ın ailesinin sırları birleşirse hikayeye güçlü bir süreklilik, sürükleyicilik, yani birleşince hikaye güçlü bir sürükleyicilik kazanacaktır. Afra Saraçoğlu idealist, dik duran genç bir avukat. Doğan'la zorunlu ittifak kuracak, duygusal bir yakınlaşma olacak ve aileden de bazı tepkiler olacak. Hepsini izleyeceğiz. İlerleyen sezon ilerledikçe büyük bir ailesel sır açığa çıkacak. Çağla Doğan'ın en büyük imtihanı haline gelecek. Bu dizide güçlü erkek idealist kadın çatışması izleyeceğiz. Ve bu zamanla aşka dönüşecek. Çağla Doğan'ın katıldığı bir düğünde tanıştığı olaylar sonucu davasına dahil olan genç bir avukattır. İlk başta aralarında güven problemi vardır. Çağla Doğan'ın baskın tavırlarını sürekli olarak sorgular. Kafasında bir sürü soru işaretleri oluşur Doğan'la ilgili. Doğan'ın en yalnız kaldığı anda Çağla ona sahip çıkacaktır. Bu noktadan sonra aralarında duygusal bir bağ başlar. Lakin Doğan'ın ailesi Çağla'yı tehdit olarak görür. Geçmişten gelen sırlar bu ilişkiyi sınayacaktır. Vay. Bu ipuçlarını bana veren arkadaşlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu arkadaşların kim olduğunu elbette söyleyemem. Çağla ile Doğan arasındaki aşk Doğan'ın aileyle hesaplaşmasını da tetikler. İkilinin ilişkisi aynı anda hem aşk hem de bir mücadele şekline dönüşür. Vay! Evet. Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisinin nasıl gelişeceğini, senaryosundaki ipuçlarını değerlendirmeye, anlatmaya, yorumlamaya devam edeceğim arkadaşlar. 40 dakika oldu. Hadi bugünlük bu kadar olsun. İstanbul'dan ilk canlı yayınımız bu kadar olsun arkadaşlar. Taşınmak zor. Bu bir yarı taşınmak sayılır. Buradan Bodrum'daki eve giderken Haziran ayında
Bir arabayla gittik. Arabanın bagajını ve arka koltuğunda yarısını buradan gidecek eşyalarla doldurduk ve onların hepsi oradaki eve taşındı. Dönüşte de yine oradan buraya getirecek pek çok şey oldu. Bodrum'daki evden İstanbul'daki eve getirecek pek çok şey oldu. Allah'tan oğlum Hidayet benim en küçük oğlum. Bunu biliyor bazı dostlar. Benim 3 tane çocuğum var. Pardon 4 tane çocuğum var. En büyük oğlum Emrah evli. 1978 doğumlu. Torunum var. Kızım Setenay evli, o torunum var Setenay'dan. 1982 doğumlu. Hidayet 2010 doğumlu. 15 yaşına geldi ve dün bütün eşyaları Hidayet taşıdı eve arabadan. İyi ki seni doğurduk oğlum dedim. Bütün eşyaları arabadan, garajdan, apartmanın garajından Hidayet taşıdı. Tabii yerleştirirken eşimle ben yorulduk evde bayağı. Yorucu oluyor bir yerden bir yere uzun süreli seyahat edip yer değiştirmek. Ha, 4. çocuğumun kim olduğunu soracak olursanız, bilenler var mı aranızda benim 4. çocuğum kim? Bakayım yazacak mısınız? Bakayım yazacak mısınız? Merak ediyorum. Merak ediyorum. 4. çocuğum. İpucu vereyim mi? Ya Sıla bildi, Sıla bildi. Tarçın, Sıla abla bildi, Tarçın dedi. 4. çocuğum kim diye sordum Tarçın. Sıla abla, Ay Yıldız da bildi. Belkız da bildi. Balkız Tarçın dedi. Sevcan da bildi. Tarçın dedi. Bildiler. Taçı bebek. Güzel bebek. Taçı güzel bebek. Taçı cici bebek. Nasıl mutlu şimdi. Koltukta bir oraya yatıyor, bir buraya yatıyor. Kuyruk böyle. Gelsene yanıma, bir merhaba de ablalara. Gel abilere, ablalara. Gel yanıma. Gelmez. Sıla Deveci'den kalpler. Peki dostlar. Onur Akay iyi toparlıyor evde. Evde yatıyor, istirahat ediyor, ilaçlarını alıyor. Durumu iyi. Yarın canlı yayın yapmayacağımızı onunla bilmiyorum. Ben yapacağım da Onur'un katılıp katılamayacağını bilmiyorum. Onu yarın soracağım kendisine. Sıla Deveci, çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kemal, anlattım, videoyu izle. Onur Bey'e nazar diyor Ay Yıldız. Katılıyorum. Sizi seviyorum dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Kimle karşılaştı Hidayet?